Ve bugün de arkamda televizyon görüyorsun. Evet, yanlış görmüyorsun ve bu çalışabiliyor. Eskiden bunu çalıştıramıyorduk ama artık güncellemişler ve biz de artık kullanabileceğiz. Ve tabii ki sen de kullanabileceksin ama kullanmadan önce videoyu beğenmen gerektiğini, abone olman gerektiğini hatırlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü kanal yeni ve bunları yapman lazım bence. Yani inanır mısın bilmiyorum ama şu anda bu videoları çekebilmek için ben günde %300 şarj harcıyorum ve birkaç kere şarj etmem gerekiyor. Videoyu çekiyorum, editliyorum, videoyu çekiyorum, editliyorum gibi bir döngüye girdim artık ve bu yorulmamın karşılığını vermek istiyorsan bence bunları göz önünde bulundur. Televizyonumuz artık güncellendi demiştim. Çünkü bu önceki versiyonlarda çalışmıyordu. Desteği sunulmamıştı ancak artık daha iyi hale getirilmiş diye düşünüyorum. Şimdi envanterimizde bulabileceğimiz burada artık televizyon sehpamız ve televizyonun kendisi var. Bunların amacı ne? Televizyon sadece görüntü mü? Hayır, görüntü değil. Tabii ki kanallarımız mevcut ve 25'ten fazla kanal var içinde. İçin yün kullanmak yerine bunu kullanmak daha iyi olacak. Daha önceden de böyle yapıyorduk zaten televizyonu. Umarım çok saçma bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Neyi umuyorsam saçmalıyorum. Neyse, öyle yapıyorduk mesela, çok kötü oluyordu. Bunun yerine bunu kullanmak daha iyi bence. Şöyle bir detay var. Tabii ki buradaki sehpa açılamasa bile şu anda biz bu televizyonla ve bu sehpayı blok olarak görüyoruz. Yani nasıl? Ben bunu kırdığımda kolay bir şekilde geri alabiliyorum. Canlı yerine geçen bir mod olmadığı için bu iyi bir özellik. Çünkü öyle olsaydı içinden geçebilirdim. Bildiğiniz çarpıyorum yani. Böyle gösterebilirim mesela. Şimdi televizyonun kendisini açmak zaten kolay ama başta bir yapımlara bakalım istersen. Sonunda da zaten ekran telim kurulumundan bahsedeceğim. Sonra niye kuramadım falan deme. Arkaya geçelim. Arkada bir bölüm hazırladım ve burada yapımlardan bahsettim. Mesela birinci yapımız sehpamız için. Yani televizyonu koymak istersen eğer ki. Oldukça basit. Burada kuvarzımızı kullanıyoruz. Slab kuvarz var ya, ondan koyuyorsun buraya böyle. Sonra iki tane demir küçesini bu şekilde dizmen lazım. Sonra sehpa elinde. Televizyonu illa bunun üstüne koymak zorunda mıyım? Hayır, değilsin tabii ki. İstersen çimenin üstüne de koy. Yani hatta ben böyle koyabilirim. Ya da istersen bu tarafa bakarsam sol tarafa, bu tarafa bakarsam sağ tarafa, bu tarafa bakarsam da bu tarafa doğru olmuş olacak. Yani nereye bakıyorsan yönler tamamen değiştiriliyor. Bir tek çapraz yok. Ona da yapacak bir şey yok zaten. Neyse. Çapraz nasıl olabilirdi ki zaten? Neyse. Biz hemen yapımlara bakalım. Yapımlardan zaten birincisinden bahsettiğimi biliyorum. İkinci olarak televizyonumuzu yapmamız lazım. Bunun için de tabii ki levha, yani cam levhaları kullanıyoruz. Bu eskiden de ince cam olarak geçiyordu. Levha cam yazarak bulabiliyorsun diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam diye bakalım. Evet, levha camlardan cam levha diyormuş. Bunu buraya koyduktan sonra tabii ki de ne yapmamız lazım? Demir küçelerini koyuyoruz. Restonumuzu koyuyoruz ve demirimizi bu şekilde dizmemiz lazım ve bu maliyete göre aslında 25 tane kanal sunuyor kendisi. Çok da fena değil açıkçası. Gerçekten çok fazla çizgi film kanalı ve böyle komik mimler de içerisinde barındırıyor. Yani arka planda bunlar tamamen açık kalabildiği için sonsuza kadar sen bunu kapatmadığın sürece arkada dönebiliyor. Güzel yani, tablo gibi de kullanılabilir aslında. Dizaynına göre değişir, tamamen sana kalmış. Ve şimdi buraya baktığımızda sehpanın üstünde de bir tane çekmece dizaynımız. Yanında bir tane zeka küpü ve kitaplar bulunmakta. Yani bu da çok fena değil açıkçası. Bu arada konuşamıyorum, neyse. Bugün ikinci video çekişim bunun üstüne. Her gün böyle devam ettiği için maalesef hem telefon geberiyor hem de ben bir tık yoruluyorum diyebilirim. Umursamıyorum çünkü zaten ben de senin gibi modları seviyorum, merak etme. İşte tabelalarla ya da işte oturmak istiyorsak şu anda maalesef bir oturma sehpası falan filan yok. Bazıları şu tabureye benzer merdiveni tabure gibi kullanıyor. Bu biraz bana saçma geliyor açıkçası. Çok da iyi değil bence. İstiyorsan ki ben bu televizyonu böyle çitin üstüne falan koyayım. Hatta deneyelim. Koyulabiliyor ama biraz daha saçma durduğunu söyleyebilirim sana. Televizyonun kapanmasından bahsetmedim. Bunu kapatmak için yapman gereken şey shift'e basarak ekrana birkaç kere dokunmak. Bu şekilde kapatmak istiyorsan bir kere dokunduğum zaman böyle televizyonumun önüne başka bir televizyon geçtiği için gösteremiyorum. Evet, televizyonumuzu nasıl kapatıyoruz? Televizyonumu kapatmak için ne yaptım? Elim boşken bunu yaptım. Yani yaratıcı modda değilken ve hayatta kalmadayken bunu yapabiliyorum muhtemelen ki öyle, ne bileyim. Bu televizyon duvara bile koyulabiliyor. Yani yeni öğrendim aslında ama olsun. Şöyle sanki biliyormuş gibi göstereceğim sana. Gerçekten bunu, televizyonumuzu duvara bile koyabiliyoruz. Düşünsene, tavanda bir televizyon var böyle. Allah Allah. Şöyle bakacağım ben şömine falan var mı diye ama mems bile var. Mems virüsü bile var ama başka bir ateş göremedim. Bu arada televizyonu kırmaya başladığımızda biraz zorlanabiliriz ama kırdığımızda bakalım ne olacak? Televizyonumuz geri gelecek tabii ki. Başka ne olacaktı ki? Bir an kırılıp gelmeyecek zannettim. Evet, bizim kedinin sesini de duymuşsundur herhalde. Bir şeyler istiyorken madem videoyu fazla uzatmayayım çünkü beni rahat bırakmayabilir. Kurulumu göstereyim, sonrasında artık yavaş yavaş videonun sonuna geliriz zaten. Kurulumu nasıl yapacağını biliyorsun. Düzenlemek lazım. İstersen yeni bir dünyada bunları da yapabilirsin bu arada ya da mevcut bir dünyada benim gibi yapabilirsin. Buraya tıkladıktan sonra kaleme, kedi bir tık salarsa tabii göstereceğim. Böyle oyun ayarlarını yaptıktan sonra geliyorsun, denemelerde bunları açman lazım, buradakileri. Yaklaşın çirkürçü özelliği ve buradaki özelliklerini açman lazım. Sonra kaynak paketlerine geldikten sonra etkinleştirmemiz gereken paketimiz var. Bu da zaten bende etkin kısmında, ancak sen de zaten paketlerimde olacak ve bunu açman lazım iki taraftan da. Buraya kadar kedinin sesini de duymuş oldun artık. Yazarsın yorumlarda kedi sesini duydum diye. Ben de anlarım bakalım nereye kadar izlemişsin diye. Kedi rahat bırakmayacak. Onu ben hemen bir ilgileneyim falan filan. Artık gerisini biliyorsun. Senin de yapman gerekeni zaten biliyorsun. Abone olmak, bildirim açmak ve desteğini göstermek, beğenerek. Umarım bunları yapar ve bana destek olursun bu yeni kanalda ve daha iyi yerlere gelebiliriz seninle. O zaman hadi görüşürüz. Diğer modlarda yine burada olacağım çünkü. Bay bay.